السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el-ezan 19 kelimetun ve ikamet 11 kelimetun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ezan 19, ikamet ise 11 kelimedir. Yani o toplam kelimeler kat-kamet salat iki kelime daha fazla çıkıyor. 11 olur. 11 kelime olur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yani imamlık sorumluluk yüklenen kişidir. Yani imamlık yapmak kolay değil. Onun sorumluluğu var. Abdestinden, temizliğinden, kıraatından o sorumluluk bir meseledir. Sorumlu yani o imamlık yapacak olan bu sorumluluğu yükleniyor. Müezzin ise güvenilen kişidir. Yani o da müezzin de vaktinde ezanı okuyacak, onun kâmetini getirecek. O da güvenilir olması lazım. Vaktinde okuması lazım. Vaktinden önce de değil, vaktinden sonra da okuması bazı hallerde olmaz. Allah'ım Peygamber'e dua ediyor. İmamları doğru yoldan ayırma. Müezzinleri de bağışla. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذنا إلا بسهمة حرصا على ما فيهن من الخير والبركة التأذين بالصلاة والتجهيز بالجماعات والصلاة في أول الصفوف. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 3 şey vardır ki insanlar bunlarda olan hayır ve bereketi bilseydi yani bu 3 şey onları elde etmek için mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Yani bunları yapsınlar diye kura çekerlerdi. O kadar hayır var bu şeylerde ki yarışırlar insanlar. Yarışıp da kavga etme yerine kura yaparlardı derdi. Bunlar namaz için ezan okumak, yani müezzinlik etmek, o da büyük bir şeydir. Birincisi odur. İkincisi cuma namazına gitmek. Yani o cuma namazına hazır olmak. Üçüncüsü de birinci saflarda namaz kılmaktır. Birinci saf namazda en makbulu odur. Onun için ona o kıymeti bilseler yarışırlardı insanlar. Hatta kura bile yaparlardı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصوات يباهي الله بهن الملائكة الأذان والتكبير في سبيل الله ورفع الصوت بالتلبية. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 3 ses vardır ki Allah onlarla meleklere karşı övünür. Birincisi bunlar ezan sesi. Ezan okuyanın sesine Allah meleklere karşı övünür. Yani Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah rızası için getirilen tekbir sesi. Ondan sonra yüksek sesle edilen telbiye sesidir. Yani lebbeyk Allahümme hacdayken onu yüksek sesle söylemek o da makbuldür. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون عبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل يؤم قوما وهم به راضون.
وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet gününde misk tepeleri üzerine 3 kişi vardır ki öncekiler ve sonrakiler onlara gıpta edecektir. Yani kıyamet günü Allah'ın hikmeti, Allah misk amber bazı tepelerle oluyor. Onların üzerinde olur bunlar, o kadar ikram olunan kişilerdir ki bunlar birincisi Allah'a ve Efendisine karşı görevlerini getiren köle, yani şimdi köle kalmadı. Yani onlar Allah Azze ve Celle Efendisine de karşı görevlerini yerine getirmiş köle, yani eziyet görse bile köle o görevini yapmış köle birinci sırada gelir. Cemaate imamlık yapıp kendisinden razı olunan imam, yani cemaate imamlık yapıyor, cemaat da hoşnut ondan. Ondan bir şikayetleri yok. O ikincisidir. Üçüncüsü gündüz ile gece 5 vakit namaz için çağrı yapan müezzindir. Bunlar kıyamet gününde misk, amber tepeler üstünde olacaklar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selâsetun alâ kısban المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين يفزعون الناس رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده ورجل نادى في كل يوم وليه 5 صلوات يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene buyuruyor ki, kıyamet gününde misk tepeleri üzerine 3 kişi vardır ki onlar ne korku kaplar, ne insanların korkuya kapıldığı an bir korkuya kapılırlar. Yani o kıyamet günün korkusu, dehşeti, yani insanın korkmaması imkansız. Bunlar hiç ne korku var ne başkaları gibi yani en ufak bir korku yok diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan biri Kur'an öğrenip sadece Allah rızası için rızasını gözeterek onunla amel eden, yani öğrendikleri din bilgilerini onu öğrenip hem ondan amel eden. İkincisi, biri Allah rızasını, nimetlerini gözeterek gündüz ve gece 5 vakit namaz için çağrı yapan müezzin. O da yine o kıyamet günü korku olmaz. Ona hiçbir şey tesir etmez. O durumun dehşeti, durumun zorluğu hiç ona tesir etmez. Çünkü onlar emindir o şeyler. Biri hem Allah'a hem Efendisine karşı görevini hakkıyla eda eden köledir. Hani köledir diye Allah'a isyan etmez, ben köleyim falan yok. Yani Allah'ın kısmetine razı olmuş, boynunu eğmiş, Efendisine hizmet etmiş. O da üçüncü şeydir. Dünyada eziyet çekmiş, kölelik çekmiş ama ahiretini kazanmış. Dünyada az bir vakit o şeyleri çekmiş ama ahirette insanın çekecekleri çok daha uzun süredir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selâsetun yadulluhumullah fî zillih yâma lâ zille ellâ zillih et-tâcirul emîn vel-imâm muktasid ve râ'i'ş-şemse bin-nehâr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 3 kişi vardır ki Allah onları kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, kıyamet gününde kendi gölgesi altında gölgelendirecektir. Yani kıyamet günü öyle şimdi çadır, tente falan, ağaç, maaş hiçbir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin hususi yerler var. Onların gölge yaptıkları yerler var. Onlar bu bazı insanlar var. Bunlardan da bunlar 3 kişi vardır ki
Birincisi gene bunlar emin tüccar. Yani sahtekar tüccar değil de hakkıyla ticaret eden, helaliyle ticaret eden tüccardır birincisi. Adil lider. Bu da mühimdir. Adil lider de şey yapmak zor, her zaman zordur adil lider olmak. Onun için o da ikincisi odur. Ne kadar iş zorsa o kadar daha şey var, sevabı var, mükafatı var. Ve Allah rızasını gözeterek müezzinlik yapan kimsedir. O da gene müezzinler için. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم. Yani Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslümanların iki hasleti, yani iki zaruri şeyi vardır ki müezzinlerin boyunlarına takılmıştır. Yani onların o ezan vaktinde bunların Müslümanlar oruçları ve namazlarıdır. Yani orucu sabah namazını, sabah ezanını okuyunca artık bir şey yemez. Akşam da okununca orucunu açar. Ondan önce okursa orucu bozar insanların. Onun çok çok mühimdir. Bu bir de namaz vakitleri içindir, mühimdir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ من اللؤلؤ ترابها المسك فقلت من هذا يا جبريل قال المؤذنين والأئمة من أمتك يا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cennete girdim. Peygamber Efendimiz cenneti gezdi. İsra Miraç zamanında başka vakitler tabi Peygamber Efendimiz her zaman cennete girdim ve orada inciden kubbeler gördüm. Toprağı miskti. Peygamber Cibril Aleyhisselam sormuş. Ey Cibril bunlar kimindir? Diye sorduğumda ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ümmetinden müezzinler ve imamlar içindir karşılığını verdi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلم ما في التهجير لاستبقوا إليه ولا يعلم ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şimdi bu insanlar buna kıymet vermiyor. Hiç buna ehemmiyet vermiyor. İnsanlar ezan okumak ve namazda birinci safta bulunmaktan dolayı neler olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsalardı, kura çekerlerdi. Yani o kadar şeyler, ilk hem ezan okumak hem şey yapmak, birinci safta olmak cemaatte. Ve eğer cemaate erken yetişmekte neler olduğunu bilselerdi, birbirine yetişlerdi, yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazı ile sabah namazında neler olduğunu bilselerdi ki bu iki namaza emekleyerek olsa bile gelirlerdi. Yani zaten yatsıya da millet gelebiliyor da sabaha hiç gelemiyor. Onun için yani o zor olduğu halde bu kıymetini bilselerdi hasta yürüyemese bile sürünerek giderdi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لو يعلم الناس ما لهم في التأذين لتضارب عليه بالسيوف. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar ezan okumakta kendileri için sevap olarak neler olduğunu bilseler de onun sevabına ermek için kılıçlarla vuruşurlardı yani ve o kadar kıymeti var. Cevherden daha kıymetli, altından daha kıymetli. Onun için birbirlerine dövüşürler diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ev kemâ kâle. Ziyadet min şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabi kiram
وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خدماء شرائعهم، وإلى أرواح الأئمة الأربعة، وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية، خاصة إمام طريقة الغوث الخليفة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الغزواني مولانا الشيخ شرف الدين داوساني مولانا الشيخ عبد الله فاز داوساني مولانا الشيخ محمد ناظم العزيز الحقاني وسائر سادات وصديقين من حضرة الحسين الدين القاهر عزم مصطفى تراب بجملة من جيش مشترك الراشد وأنا شهيد شهداء الله بالهاشم الله رضا الله تعالى. الفاتحة.